Merhaba herkese. Tarihte bilirsiniz bir ulusun bütün kaderini omuzlarına alan liderler vardır. Bir de onların arkasından gelip o devasa mirası taşımak zorunda kalanlar. İşte Şevket Süreyya Aydemir'in o muazzam eseri İkinci Adam tam da bu konuyu. Bu inanılmaz zorlu mirası anlatıyor. Ama baştan söyleyeyim, bu kesinlikle sadece bir biyografi değil. Bu bir devrin, bir milletin kaderinin yazıldığı o çalkantılı dönemin ta kendisi. Peki düşünsenize, Atatürk gibi bir kurucu liderin ardından ikinci adam olmak ne demek? Nasıl bir duygu, nasıl bir sorumluluk? Aydemir'in 3 cilt boyunca aradığı cevap işte bu. Yani bu bir gölgede kalma hikayesi mi, yoksa o mirası alıp yepyeni bir çağa taşıma mücadelesi mi? Yola çıkmadan önce bizzat yazarın kendi sözlerine bir kulak verelim. Çünkü eserin bütün ruhu, bütün felsefesi aslında bu cümlede gizli. Diyor ki Aydemir, benim amacım birini övmek ya da yermek değil. Benim derdim çok daha büyük. İsmet İnönü'nün hayatı üzerinden bir devrin bütün o gelgitlerini, dönüşümlerini, o durdurulamaz akışını size hissettirmek. Bu destansı yolculuk için rotamız da belli. Önce genel bir çerçeve çizeceğiz. Yani ne anlatılıyor bu kitaplarda diye bakacağız. Sonra tek tek her bir cildin kapağını aralayıp içine gireceğiz ve en sonunda da ikinci adam olmanın ne anlama geldiği ve bugüne ne gibi bir miras bıraktığı üzerine birlikte kafa yoracağız. Evet, ilk durağımız bir devrin hikayesi. Çünkü, tekrar ediyorum, bu 3 kitap sadece bir kişinin hayat hikayesi değil, bir imparatorluğun enkazından yepyeni bir cumhuriyetin doğuşuna ve emekleme dönemine tanıklık eden kocaman bir devrin destanıdır. Her şey birinci ciltle genç bir İnönü ile başlıyor. 1884'te doğuyor ve Atatürk'ün vefat ettiği 1938'e kadar geliyoruz. Bu dönem çökmekte olan bir imparatorluğun içinde bir askerin, bir devlet adamının nasıl piştiğinin, nasıl çelikleştiğinin öyküsü. Yani Cumhuriyete giden o sancılı yolun her bir kilometresini adeta onunla birlikte yürüyoruz. İkinci cildin kapağında ise bambaşka bir yüz var. Artık o ağır yükü omuzlamış liderin ta kendisi. 1938'den 1950'ye kadar uzanan bu yıllar belki de en zorlu, en fırtınalı dönem. Bütün dünya İkinci Dünya Savaşı'yla yanarken Türkiye gemisini o fırtınada sağ salim limana yanaştırma görevi işte bu adamın omuzlarında. Üçüncü cildin kapağındaki bu yorgun ama bir o kadar da bilge ifade ise her şeyi görmüş geçirmiş bir devlet adamının hikayesini anlatıyor. 1950'den sonra çok partili hayata geçişle birlikte bu defa iktidardan düşüyor, ana muhalefet lideri oluyor. Yani Türkiye'nin siyasi DNA'sının değiştiği o yepyeni düzenin en önemli tanığı ve aktörü yine o. O zaman gelin şimdi ilk cilde, o yükseliş dönemine daha yakından bakalım. Yani ikinci adam dediğimiz o karakteri yoğuran, o çeliği döven ateş neydi? Nasıl bir süreçten geçildi? İşte bütün hikaye burada başlıyor. Bakın, bu zaman çizelgesi bir karakterin nasıl adım adım inşa edildiğini gösteriyor. Aydemir bizi ta İnönü'nün aile köklerine kadar götürüyor. Oradan gizli ihtilal cemiyetlerine, cepheden cepheye koşan bir komutana. Sonra bir bakıyoruz, Cumhuriyet'in ekonomik rotasını çizen bir devlet adamı olmuş. Ve bütün bu yolculuk 1938'de Atatürk'ün ölümüyle bambaşka bir anlama bürünüyor. Yani bu cildin özü şu, İnönü'yü o tarihi role, o ikinci adam konumuna getiren neydi? Hangi olaylar, hangi şartlar, hangi kişilik özellikleri onu oraya taşıdı? İşte bu kitapta bunların hepsi tek tek analiz ediliyor. Henüz zirvede değil ama zirveye giden yolun her bir taşının nasıl döşendiğini anlıyoruz. Ve işte yol bitti. Artık zirvenin tam tepesindeyiz. Serinin belki de en dramatik bölümü, İnönü'nün o liderlik pelerinini artık tek başına sırtlandığı o ağır sorumluluk yılları. İkinci cildin arka kapağı dönemin bütün gerilimini, bütün o beklentiyi tek bir soruyla özetliyor aslında. Atatürk'ün mirası devam ettirildi mi, tamamlandı mı? İşte bu cilt başından sonuna kadar bu devasa sorunun cevabını arıyor. Bu cümlenin ağırlığını bir hissedin. 10 Kasım 1938 sabahı bir devir kapanıyor ve Atatürk'ün yarattığı o eseri devam ettirme görevi kelimenin tam anlamıyla, bütün ağırlığıyla İsmet İnönü'nün omuzlarına çöküyor. Bu sadece bir koltuk devre değil, bir idealin, bir mirasın ayakta kalma sınavı. Ve geliyoruz son cilde. Siyasi arenanın tamamen değiştiği, İnönü'nün de bambaşka bir rolle sahneye çıktığı yeni düzen dönemine. İşte bu karşılaştırma aslında her şeyi değiştiren o devasa kırılmayı gözler önüne seriyor, değil mi? Düşünsenize, bir tarafta devrimleri ilmek ilmek inşa eden tek partinin tartışmasız liderlerinden biri olan İnönü var. Diğer taraftaysa o kurulan düzenin içinde bu defa muhalefet lideri koltuğuna oturan bir İnönü.
Yani roller tamamen tersine dönüyor ve Türkiye o çok sancılı demokrasi yolculuğuna ilk adımlarını atıyor. Yazarın da dediği gibi bu son cilt siyasi hayatımızın belki de en dinamik, en anlamlı dönemini anlatıyor. Milli kaderimiz üzerinde en etkili olaylar hep bu dönemde yaşanıyor. Türkiye'nin o çalkantılı demokrasi serüveninin başlangıcını, İnönü'nün bu süreçteki rolüyle birlikte okuyoruz. Peki, bu 3 ciltlik devasa yolculuğun sonunda elimizde ne kalıyor? Nedir ikinci adamın mirası? İşte meselenin kilit noktası burası. İkinci adamı asla tek başına düşünemezsiniz. O, Aydemir'in Atatürk için yazdığı Tek Adam biyografisinin adeta ruh ikizi, tamamlayıcısıdır. Bu iki eser bir araya gelince Türkiye'nin kuruluş döneminin fotoğrafı tamamlanıyor. Biri olmadan diğeri hep biraz eksik kalır. Ve en başta söylediğimiz o şeye geri dönüyoruz. Bu kitaplar basitçe iki insanın hayat hikayesi değil. Onlar, bizim milli kaderimizi şekillendiren en kritik olayları, en derin analizlerle anlatan bir devrin hikayesidir. Aydemir, iki liderin hayatı üzerinden aslında bir milletin var olma mücadelesini anlatıyor bize. Ve gelin bu yolculuğun sonunda aklımızda kalan o büyük soruyla bitirelim. Bu soru aslında sadece İsmet İnönü için değil, tarihin gördüğü bütün ikinci adamlar için geçerli. Nedir o soru? Şudur. Tarihe yön vermiş, devasa bir liderin ardından gelen birinin asıl görevi nedir? O mirası tek bir harfine bile dokunmadan korumak mıdır? Yoksa değişen dünyaya, yeni şartlara göre o mirası yeniden yorumlayıp bambaşka yollar açmak mıdır? İşte Şevket Süreyya'nın bu dev eseri bizi tam da bu can alıcı soruyla baş başa bırakıyor.